Bugün harika bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Çikolata denince aklımıza ilk gelen kek türü şüphesiz brownie'dir. Ortaya çıkışıyla ilgili bir sürü farklı hikaye var. Tam olarak nasıl ortaya çıktığını bilmesek de tüm dünyada en popüler tatlılar arasında yer aldığını biliyoruz. Aynı şekilde tüm dünyada çok popüler olan bir başka tarif de farklı çeşitleriyle, meyveli soslarıyla gönüllerde taht kuran cheesecake desek sanırım yanlış söylemiş olmayız. İşte biz de bugün biraz daha farklı bir şey yapıp bu iki tatlıyı tek bir tarifte birleştiriyoruz. Farklı derken tabii ki bunu ilk deneyen biz değiliz. Ama reçete biraz daha farklı. Brownie çok popüler olsa da ben şahsım adına biraz ağır ve çok tatlı buluyorum. Bu yüzden bugün sizlerle paylaşacağımız halini çok daha fazla sevdim. Hem taban kısmındaki tatlı oranını ve yoğunluğunu biraz hafiflettiğimiz hem de üstteki cheesecake kremasıyla hoş bir tatlı tuzlu dengesi yakaladığımız için ortaya çıkan lezzeti çok beğendim. Sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm için karşınızdayım. Sizler de bu tarifi denedikten sonra yorumlara fikirlerinizi mutlaka yazın lütfen. Tarife geçmeden önce hemen şimdi abone ol tuşuna basarak kanalımızı takibe alıp birbirinden güzel tarifleri ilk izleyenlerden olabilirsiniz. İşe önce çikolatalı sosu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için uygun büyüklükte bir sos tenceresini ocağa alıp içine bu tencerenin yarısına kadar su ekliyoruz. Çikolatayı benmari usulü eriteceğiz. Bu yüzden size ısıya dayanıklı bir kap gerekecek. Ama kabı bu tencereye oturttuğumuzda suyun kaba değmiyor olmadığından emin olmamız lazım. Eritme işlemini buharın sıcaklığıyla yavaş yavaş yapacağız. Kabımıza önce tereyağını alıyoruz ve buharla birlikte erimesini bekliyoruz. Yağ eriyince üzerine şekeri ekleyip şekerin erimesi için bu ikisini çırpıyoruz. Madem brownie yapıyoruz, bu ne demek? Bol bol çikolata demek. Şeker biraz eriyince üzerine bitter çikolatayı ekliyor ve karıştırıyoruz. Çikolata olarak iyi bir marka tercih etmenizi tavsiye ederim. Lezzeti gerçekten çok etkiliyor. Çikolatayı karıştıra karıştıra eritiyoruz. Erir erimez de kabımızı sıcak suyun üzerinden alıyoruz. Şimdi bu sos bir kenarda soğurken diğer harcı hazırlamaya geçelim. Başka bir kasede oda sıcaklığında 2 tane yumurtayı kırıyoruz. Yumurtalara vanilya ekliyoruz ve bu iki malzemeyi biraz çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta kabardı. Şimdi kenarda bekleyen çikolatalı sosu ekleyebiliriz. Bu birleştirmeyi yaparken çikolatanın sıcak olmamasına dikkat edin. Yumurtaların pişmesini istemeyiz. Bu iki harcı biraz çırpıyoruz. Sıra geldi katılara. Her zamanki gibi eleyerek ekleyeceğiz tabi. Önce un, sonra da kakao. Bu tarifte kabartma tozu yok. Üstünün düz kalması ve kabarmaması brownie'nin özelliklerinden. Bu iki malzemeyi eleyerek harcımıza ekliyoruz. Eleme işleminin ne kadar önemli olduğunu eleğin altında kalan bu topaklanmalara bakarak anlayabilirsiniz. Özellikle kakao topaklanmaya çok müsait bir malzemedir. Artık hepsini çırpabiliriz. Oldukça katı kıvamlı bir harç, bu yüzden bu el çırpıcısı yerine mikser kullanmak sanırım daha kolay olacak. Harç hazır. Artık altına yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın kabına aktarabiliriz. Ben 22 santim boyutunda kare bir borcam kullandım. Sizlere daha büyük bir fırın kabı kullanmanızı tavsiye etmem. Şekli önemli değil, kare, yuvarlak ama aşağı yukarı bu büyüklükte bir kalıp tercih edin.
Oldukça katı kıvamlı bir harç. Bir spatula yardımıyla harcı kabın altına düzgünce yayıyoruz. En son tepsinizi biraz sallarsanız üstü daha güzel şekil alacaktır. Son aşamada cheesecake'in üstünde kullanmak üzere bu harçtan 2-3 kaşık ayırmayı unutmayın tabi. Şimdi cheesecake kısmına geçelim. Derin bir kaseye labne peynirini alıyoruz. Sizin peyniriniz de böyle sulandıysa sulu kısmını biraz süzebilirsiniz. Peynirin üzerine pudra şekeri, bir yumurta, bir paket vanilya ve biraz limon kabuğu rendesi ekliyoruz. Hepsini bir mikser yardımıyla çırpıyoruz. Cheesecake harcını diğer harcın üzerine ekliyor ve her yerine yine bir spatula yardımıyla yayıyoruz. Bu kısım kekin en üst kısmı olacağı için ne kadar düzgün olursa kekiniz o kadar iyi görünecektir. En son yine bu şekilde tepsiyi sallayabilirsiniz. Şimdi dekor için ayırdığımız harçtan parça parça peynirli harcın üzerine koyalım. Siz koyu renkli kısım daha ağırlıklı olsun isterseniz çikolatalı harçtan daha fazla ayırabilirsiniz. Ucu sivri herhangi bir şeyle bu şekilde desenler oluşturuyoruz. Kürdan, kaşık, çatal sapı, bıçak hepsi olur. Kekimiz artık fırına girmeye hazır. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişecek. Cheesecake pişti bile ve gerçekten harika oldu. Kenar kısımlarını bu şekilde kesip düzeltebilir, kestiğiniz kısımları da hızlıca ağzınıza atabilirsiniz. Bu böyle taze taze, hatta biraz da ılıkken yenilecek bir tatlı. Bu yüzden az miktarda yapıyoruz ki tek seferde hemen yapıp bitirin. Tam ortadan keserek 4 büyük dilim çıkartabilirsiniz. Her bıçak darbesinden sonra bıçağınızı temizlerseniz daha temiz dilimler elde edersiniz. Malum sunum önemli. Ama tabii bu konuda siz benim kadar hassas davranmak zorunda değilsiniz. Ben bu harika tatlıyı biraz çikolata rendesiyle süsledim. Siz sıcak kremayla çikolatayı karıştırarak hafif akışkan bir çikolatalı sos yapıp süslemenizi onunla da tamamlayabilirsiniz. Yakın gelecekte bu koku sensörleriyle ilgili bir teknolojik gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Bilim adamları bizim maruz kaldığımız bu enfes kokuları sizlere de aktarabilmenin bir yolunu bulurlar belki ileride. Ne dersiniz? Şahane olmaz mı? Sizi brownie kadar baymayacak ama tatlıya da doyuracak harika bir tarif daha ekliyoruz bir nefis tarif defterinize. Size düşen malzeme listesine bakıp hemen bu tarifi denemek ve sonuçları da bizimle paylaşmak. Malzeme miktarlarını açıklamalar kısmına kaşık, bardak ve gramaj ölçüsüyle ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Tariflerimizi ve videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.